Selam internet. Bugün Mixup'ın etkinlik ve öğrenme yolu türleri hakkında biraz bilgi edineceğiz. Mixup'a dönersek, etkinlik oluşturmaya başladığınızda Mixup hangi türü oluşturmak istediğinizi sorar. Artırılmış etkinlikler en temel türdür. Herhangi bir fiziksel görüntü veya görsel yapı kullanır ve buna sanal içerik eklersiniz. Bu adımda yüklediğiniz veya çektiğiniz her fotoğraf Mixup tarafından sanal içeriğinizi ekrana ne zaman ekleyeceğini bilmek için kullanılır. Yani ideal olarak kullandığınız görüntü, onu yüklediğiniz an ile öğrencilerinizin etkinliği oynadığı an arasında değişmemelidir. Binaların, heykellerin ve diğer simge yapıların fotoğraflarını çekmek cazip gelebilir. Ancak öğrencilerinizle geldiğiniz gün ışığın çok değişmiş olması, gölgelerin aynı olmaması ve öğrencilerin tabletleri sizin fotoğrafı çekerken tuttuğunuz açıyla tutmalarının gerekmesi çok muhtemeldir. Bu yüzden örneğin yansıma yapmayan bir destek üzerindeki düz görüntüleri kullanmak daha iyidir. Bir fotoğraf çektiğinizde veya yüklediğinizde Mixup bu 5 yıldızlı derecelendirme ile görüntünüzün algoritması için iyi olup olmadığına dair bir ipucu verecektir. Genel bir kural olarak küçük ama çok karmaşık olmayan resimler kullanmalısınız. Metin her zaman kötü bir fikirdir çünkü çok detaylı ve düzenlidir. Mixup algoritması biraz kaosa izin verir ama çok fazlasına değil. Tabletinizin kamerasının yalnızca belirli bir çözünürlüğü vardır. Algoritmanın işaretçinizi yazdırdığınızda veya gerçek şeyin önünde durduğunuzda tanıdığından emin olmak için çok detaylı görüntülerden kaçınılmalıdır. Çünkü algoritma küçük bir özelliğin önemli olduğuna karar verebilir ve bu küçük özelliğin tanınması ve artırmayı tetiklemesi için öğrencilerinizin çok yakında durması gerekebilir. Küçük bir not olarak Mixup yalnızca gri tonlamaları görür. Bu nedenle renkli işaretçi dediğimiz şeyi yükleyip sonra gri tonlamalı yazdırmanızda sorun yoktur. Çünkü Mixup zaten bu şekilde çalışır. Güzel bir işaretçiniz olduğunda sanal öğeleri ekleyebilirsiniz. Sanal içerik, yapay zekaya sor etkinliği dışındaki tüm etkinlik türleri için aynıdır. Metin, resim, 3 boyutlu nesneler, ses, video, bazı çıkartmalar, bağlantılar veya yapay zeka tarafından oluşturulan ses, metin ve resimler ekleyebilirsiniz. Ardından etkinliğinizi öğrencilere vermeden önce her zaman gerçek koşullarda test etmelisiniz. Aynı anda hem teknik destek hem de öğretmen olmak istemezsiniz. Öğretmenlik zaten yeterince zorlayıcı. Harika. İlk etkinliğimiz hazır. Hadi biraz daha oluşturalım. Ara ve bul etkinliği, öğrencilerin kendi başlarına bulmaları gereken bir işaretçinin açıklamasına girmenize olanak tanır. Az önce gördüğümüz artırılmış etkinlikte, öğrenciler etkinliği yaparken neyin taranması gerektiğini gösteren küçük bir resme sahipler. Ara ve bul için durum böyle değil. Çünkü öğrencilerin işaretçiyi bulmasını istiyorsunuz. Bu tür etkinlikler, örneğin dil öğrenme etkinliklerinde kullanılabilir. Örneğin üzerinde hayvanlar olan pek çok kart yazdırabilir ve örneğin İspanyolca kedi anlamına gelen El Gato'yu bulmalarını isteyen etkinlikler oluşturabilirsiniz. Bu da tamamen tesadüf eseri simgenin gösterdiği şeydir. Eşleştirme oldukça benzerdir ancak kullanıcıdan aynı anda iki fiziksel görüntüyü birleştirmesini ister. Ardından kullanıcının tek bir fiziksel öğe için açıp kapatabileceği birden fazla sanal öğe ve katmana sahip olmanızı sağlayan bilgi katmanı etkinliğimiz var. Bunun en iyi örneği sinir sistemi, kas sistemi gibi birçok farklı sistemden oluşan insan vücudunu keşfetmeye yönelik bir etkinliktir. Son olarak yapay zekaya sor, öğrencilerin daha sonra birleştirebilecekleri farklı kartları ve içerikleri kullanmalarına olanak tanır. Örneğin farklı soru kartlarıyla bir dünya haritası kullanabilirsiniz ve öğrenciler bir ülkeyi işaret edip soru kartını yanına koyabilirler. Yapay zeka daha sonra soruyu cevaplayacaktır. Bu hala geliştirme aşamasında, bu yüzden cevapların her zaman %100 doğru olacağına güvenmezdim. Şunu sorabilirsiniz. Tüm bu etkinlikleri tek tek mi paylaşmam gerekiyor? Hayır, bunları öğrenme yollarında birleştirebilirsiniz. Bunlar temel olarak etkinlikler için kapsayıcılardır ve 3 türü vardır. Serbest keşif yolu, kullanıcının başlamak istediği etkinliği seçmesine olanak tanır. Otomatik tetiklenen yol, işaretçilerden biri tabletin önünde olduğunda etkinliği başlatır. Diyelim ki bir kurbağa ve bir kedi ile artırılmış bir etkinliğiniz var. Kullanıcı cihazını bunlardan birine doğrulttuğunda doğru artırma görünecektir. Örneğin müze ziyaretleri sırasında çok yararlıdır. Böylece öğrencileriniz etkinlikleri kendileri başlatmak zorunda kalmazlar. Doğal olarak otomatik tetiklenen yol, eşleştirme veya ara ve bul etkinlikleriyle çalışmaz. Çünkü bu etkinliklerin amacına aykırı olur. Son olarak etkinlikleri birbiri ardına yerleştiren rehberli yolunuz var.
Bu etkinliklerin oynanma sırasını siz belirlersiniz. Mükemmel. Artık Mixup'ın etkinliklerini ve öğrenme yollarını biliyorsunuz. Başka bir eğitimde içerik oluşturma konusunda biraz daha derinlemesine gireceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.